Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaşadığı çağın içerisinde söylediği sözle anlaşılması oldukça zor bir isim olarak karşımıza çıkıyor Zülkifil aleyhisselam. Pek çok tarihi kaynakta bu isim bir sıfat mıdır, bir nebi midir, bir veli midir, bir peygamber midir diye çok defa beyanatlar var. Ama hakikat Zülkifil aleyhisselam kendi yaşadığı topraklarda Yunus aleyhisselam, Eyyub aleyhisselam onların arkasından gelmiş olan bir peygamber olarak karşımızdadır. Hititlerle yapılmış olan ticaret içerisinde babasıyla beraber gidip gelirken özellikle bugünkü Niğde yolu üzeri oldukça etkilidir. Bugün görmüş olduğunuz Peripacaları bölgesinde çok büyük bir kervan merkeziydi. Pers İmparatorluğu'nda zamanında çok kullanıldığı söylense de o tarihte de önemli bir kervan merkeziydi. İnsanların gelip kaldıkları önemli merkezlerden bir tanesi, hatta dünyanın çok önemli hareketli noktalarından biri olarak söylesek çok da yanlış bir cümle kurmuş olmayız. Anadolu coğrafyasının en fazla kavimlerin gelip geçişinden ve ticaret yolu özelliğini kaybetmeden binlerce yıl etkisini sürdüren topraklardan biridir bugünkü görmüş olduğunuz Peribacaları. Efendim böyle bir ticaret yolculuğu içerisinde geri dönerken babasının rahatsızlanmasıyla beraber bir müddet boyunca bu peribacalarında kalmaya mecbur oluyorlar Zülkifil aleyhisselam. Ege'den gelmiş olan bir başka grubun doktorlarıyla beraber, tabi bu doktor Beni İsrail'e ait olan bir doktordu. Babasını tedavi ederken babası için toplamış olduğu otları getirdiğinde Beni İsrail'in doktorunun dikkatini çekmişti. Zira bu doktor daha önce görmemiş olduğu otları Zülkifil aleyhisselamın elinde görünce o genç yaşta bir ismin bu bilgiye nereden sahip olduğunu sormuştu. Zülkifil aleyhisselam buna karşılık pek de sesini çıkarmak istemedi, çünkü karşısında Beni İsrail'in çok da laf dinlemez, çok da anlamasını zor olacağını düşündüğü bir kavim olarak sözün zor anlaşılacağını düşündüğünden sessiz kalmayı düşündü. Ancak hekim işin peşini bırakmadı. Zaman zaman onun babasındaki bazı rahatsızlıkları farklı ifade ederek onu bazı yerlere gönderiyor. Her seferinde de farklı olanı değil, ihtiyacı olan otu geri toplayıp geldiğini görünce oldukça şaşırıyordu. Bir seferinde böyle takip ettiğinde Zülkifil aleyhisselamın her gittiği yerde, her ağacın dibinde durmadan namaz kıldığını görünce oldukça şaşırmıştı. Zülkifil aleyhisselamın en sonunda bu haline, tavrına dayanamayan hekim efendi, Zülkifil aleyhisselama yaklaşarak genç bir adamın bu kadar huşuyla ibadet etmesinden etkilenmiş olacak. "Ya Zülkifil, nasıl böyle yaparsın, neden böyle yaparsın?" diye kendisine sorduğumda, "Ben Rabbimin izi üzerine giderken, onun tecelli etmiş olduğu şu bitkilere bakarken, onların zikrullahını gördükçe kendim dayanamıyorum ve namaz kılıyorum" buyurmuştu. Ardından bir başka hususta da bu bitkileri nasıl topladığını sormuştu. Bu bitkilerin bazısında öyle kokular vardır ki o kokulardan ben bir kokuyu alıyorum diyerek Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın kokusuna duyduğu hasreti beyan etmişti, henüz peygamber olmamasına rağmen. O kokuyu aldığım zaman da bunu topluyorum demişti. Efendimiz Zülkifil aleyhisselamın bu devri, bu hekimler eliyle tarihin kokulu çiçekler, kokulu yağlar, çiçeklerden yağ elde etme ve bu yağlarla tedavi etmeyi Lokman Hekim'den sonra tekrardan gün yüzüne çıkmasına vesile olan peygamberlerden biridir. Koku ustasıdır Zülkifil aleyhisselam desek yanlış olmaz. Zaten sonraki mesleklerinden biri de bu koku üzerine çıkacak, ama her seferinde yaşadığı tarihin çok daha ötesinde bir şeyler söyleyen genç bir adam olması bölge coğrafyasında çok da çabuk kabul edilebilir olmasına engel oluyor. Zülkifil aleyhisselam babasının tedavisi tamamlandıktan sonra ülkesine geri dönüş yolculuğunda bir gece vakti vahyi ilahiye muhatap oluyor. Bu yüzdendir ki peri babacalarını tarih boyunca ne sıkıntılar ne çileler gördüyse de hala ayaktadır ki o tarihsel güzelliği inşallah koruyabilirler. Efendim bu hakikatle geri dönüp toplumuna Zülkifil aleyhisselam yine uzak geleceklerden bahsediyor. O bahisler içerisinde Cebrail aleyhisselam "Ya Zülkifil, onlar seni anlamazlar" buyurduklarında Zülkifil aleyhisselam gelecekte yaşanan hususlarda özellikle Beni İsrail'in ticaret konusundaki
bu kadar ehemmiyet, paraya bu kadar ehemmiyet ve düşkünlük göstermeleri sebebiyle Mısır'a köle olmalarından korktuğunu beyan ediyor. Ve Beni İsrail'in önde gelenleri bu söylem karşısında biraz da sinirleniyorlar, alınıyorlar. Sonuçta genç bir adamın bu söylemi onların hem anlamasına engel hem de ön yargılarından dolayı büyük problem. Ama Beni İsrail öyle bir kavim ki sonuçta bu kadar bir peygamber gelmiş. Olayın ehemmiyeti de mümkün. Tam da bu dönemde Firavun artık bölgesindeki ekonomik koşulları bu vefat eden peygamberler sonrasındaki değişim sürecini tetikleyebilmek, tabiri caizse söylüyoruz tabii. Sonuçta o peygamberleri onlar kabul etmiyorlar. Ama sonuçta bir Hitit devrinin sonuna geldik. Anadolu coğrafyasında bir karmaşa var. Orta Doğu coğrafyasındaki devletler kendilerini koruma kabiliyeti için mücadele ediyorlar. Sınır boyunun ötesine gitmek pek de kimsenin önem vermediği bir husus. O yüzden Mısır kuzey bölgesini elinde tutmaya devam ettiği gibi Afrika'nın iç bölgelerine kadar ticari fonksiyonlarında daha üst bir seviyeye taşımış durumda. Efendim, hakikat oluyor ki Zülkifil Aleyhisselam'ın her türlü uyarısına rağmen Firavun'un bu yoğun bir şekilde etrafındaki insanları davetiye çıkarırcasına, hani işçilerin gelip çalışabilmesi için onları yapmış olduğu küçük şehirler, imarathaneler, hatta daha böyle bürokratların gelebilmesi için kütüphane kurması filan etraf ve civar ülkeleri oldukça etkiliyor. Ama Zülkifil Aleyhisselam her seferinde böyle bir seferin onlara hakiki bir güzellik getirmeyeceğini ifade ediyor. Zaten vahiy ilahi geldikten sonra Zülkifil Aleyhisselam'ın şeriatinde kendi yaşamış olduğu toprakların özellikle sünneti tarafında beyan etmek gerekirse izin vermediğini ifade ediyor. Hatta bir defasında oradan her çıkmaya gayret edenin ayağı kırılsın, ona bir hastalık olsun, bir sıkıntı olsun, bu toprağı terk edemesin diye duası oluyor. Çoğu defada insanlar buradan çıkamaz hale geliyorlar. Ancak Cebrail Aleyhisselam bir vahiy ilahinin içerisindeki değer itibariyle Zülkifil Aleyhisselam'a uyarmak üzere gelip şöyle diyor. Ya Zülkifil, senin duaların onların çıkışına engeldir, ancak Rabbul Alemin onlara bir imtihan kıldı. Onların yaşayacağı bir imtihan vardır. O imtihanın yaşanması ve görülmesi gerekiyor. Zira oraya gelecek olan başka meseleler var. Daha doğrusu başka peygamberler demeyelim de başka olaylar var. Dolayısıyla Rabbim her şeyin hayırlısını bilir de ve yapmış olduğu tabi birkaç duadan sonra insan hiç dua etmesin mi demektir. Bu hayır değil. Ancak o bir peygamberdir. Allah-u Zülcelal'in gözetimi altındadır ve günahsızdır. Bu yüzden Cebrail Aleyhisselam tarafından Allah-u Zülcelal'in vesilesiyle, vasıtasıyla bir kez daha uyarılmıştır. Vasıta kılınmasıyla Cebrail Aleyhisselam. Zülkifil Aleyhisselam'ın bu süreci yönetim biçiminde ne yazık ki ona Beni İsrail'den ziyadesiyle Rum toprağının artık iman etmeye başladığını görüyoruz. Ve Rum toprağında özellikle Orta Anadolu bölgesine tapınak geçişini engelleyen, Orta Anadolu'da tapınakları göremeyişimizin sebeplerinden birisini Zülkifil Aleyhisselam olarak sayabiliriz. Kıbrıs'ta bir mescit yaptırıyor Zülkifil Aleyhisselam. Bugün hala kalıntıları vardır Lefkoşa'nın güney bölgesinde. Burada yaptırıyor bir mescit ve defaatle gidip geliyor. Ancak her seferinde olabilecek problemlerden bahsediyor. Yine de Beni İsrail onları ilgilendirmiyor. Her ne kadar Kıbrıs bölgesinde görevini ifadeye devam ediyorsa Devr-i Zülkifil'in sonuna geldiğimiz zaman Beni İsrail'in neredeyse ekseriyetle Mısır'a göç edip Kudüs topraklarını kendi istek ve talepleriyle bıraktıklarını ama nihayetinde geri dönmeye de mecbur bırakılacaklarını görüyoruz. Tabi bu hak ve hakikati anlatabilmek için inşallah yarını bekliyor olacağız. Yarın bu ifadeleri beyan etmeye gayret ediyor olacağız efendim. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere inşallah. Kalın sağlıcakla.